Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer sizlere yine yakadan başlamalı kolay bir yelek anlatacağım. Elimde benim Nako'nun süper incisi 100 gramı 260 metrelik bir ipim var. Renk kodu olmadığı için veremiyorum. 3 numarada şişimle çalışıyorum. Böyle iplerim arkadaşlar. Üzerinden biraz örmüşüm iki ipimin de. Elimdeki olan iplerimi değerlendiriyorum. Sizler dilerseniz 100 gramı 250 metrelik ve 3 numara şişle örebilirsiniz. Ben şimdi şöyle şu ipimi kenara alıyorum. Dediğim gibi yarım iplerimi değerlendiriyorum. Elimdeki iplerimi. Arkadaşlar ben şişime 87 ilmek attım. Örgümün ön yüzünde bakın 4 diş haroşa dişi oluşturdum. İlmeklerimi de ayırdım şu şekilde. İlmekleri sayalım. 1 ön yaka, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek. 1 ilmek reglan artırım ilmeğim. Kol ilmeklerim 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek. Ben bu şekilde renkli ayraçlarla ayırdım. Sizin de elinizde renkli ayracınız yoksa buraya renkli ipler takabilirsiniz. Ben bunu her videomda belirtiyorum. 1 ilmek reglan artırım ilmeğim. Yeleğin arka sırt bölümü 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 ilmek. 1 ilmek reglan artırım ilmeğim. Diğer kol için 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek. 1 ilmek reglan artırım ilmeğim. Ve diğer yaka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek. Burası örgümün ön yüzü. Ben çok fazla zaman kaybı olmasın diye haroşayı çalıştım arkadaşlar. Sizler de haroşanızı çalışıp başlayın. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden bir sıra daha haroşa oluşturuyorum. Şu mor ayraca kadar, yani şuradaki son reglan ilmeğime kadar. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden de haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Ben haroşa ilmeklerimi ters örüyorum bildiğiniz gibi. Ayracıma diğer şişime taktım. Burada daha reglan artırım çalışmıyoruz. Sadece örgünün arka yüzünden bir sıra daha haroşa oluşturuyoruz. Şu diğer yakadaki mor ayraca kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim, geldim. Haroşa ilmeklerle evet mor ayraca kadar geldim. Mor ayracımı diğer şişime aldım. Son reglan artırım ilmeğimdi bu, biliyorsunuz buradaki. Örgünün arka tarafında ters ilmeklerle ördüm geldim. Burada 17 ilmek yaka ilmeğim var. 3, 6, 7 ilmeği ön pata ait. 10 ilmeği kısa satır ilmeklerime ait. 2 ilmek örgünün arka yüzünden ters ördüm. Kısa satır ilmeği yaka düşürme çalışıyoruz. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Tüm yeleklerimde bu yaka düşürme ilmeklerini çalışıyorum. Şimdi bakın. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Bir ilmek. Reglan artırım ilmeğim düz. Bu ayracımı da kenara aldım. Bir doladım. 11 ilmek kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeğim düz. Diğer reglan artırım ilmeğime geldim düz ilmeklerimle. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Diğer ayracımı da aldım kenara. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümündeki 27 ilmek düz. Şimdi düz ilmeklerimle devam ediyorum. Diğer reglan artırım ilmeğime kadar, buraya kadar bakın arkadaşlar.
Evet, diğer reglan artırım ilmeğime geldim. Buradaki ayracımı çıkardım. Kenara aldım. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bu ayracımı da aldım kenara. Bir doladım. 11 ilmek kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeğimi düz örüyorum. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Ayracımı çıkardım. Bir doladım. Bir ilmek düz reglan artırım ilmeğim ve bir doladım. Diğer ayracımı da aldım. 2 ilmek kısa satır ilmeğimi düz ördüm. Burada 17 ilmeğim vardı biliyorsunuz arkadaşlar. 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. 10 ilmeği de kısa satır ilmeklerime ait. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım ve ters ilmeklerle devam ediyorum. Bakın. Artırmış olduğum ajur ilmeğim de ters. Örgünün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Nereye kadar? Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim, geldim bakın ters ilmeklerle. Kısa satır ilmeklerime geldim. 2 ilmek ördüm. Burada 15 ilmeğim kalmıştı. 2 ilmek daha kısa satır ilmeğimi aldım. Kaldı 13 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. Bakın burada bir sıkılaştırdım ilmeğimi. Burada bir ip uzantısı olmasın diye. Buna çok dikkat edelim. Ajur ilmeğime kadar düz ilmeklerimi ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerim düz. Ve ajur ilmeğime geldim bakın. Ajur ilmeğimin hemen önünden bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım. Hani dolayarak artırıyorum reglanı. Ve yeleğimin arka sırt bölümündeki ilmeklerim düz. Düz ilmeklerimle devam ediyorum arkadaşlar. Nereye kadar? Bu reglan ilmeğime kadar. Bu sırayı da yine beraber örelim. Örgümüzün ön yüzünden biraz hızlı geçiyorum. Burada farklı bir teknik yok. Evet, buradaki reglan artırım ilmeğimin şu ajur ilmeğine geldim. Hemen bir doladım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Şu ortadaki bir ilmek sabit ilmeğim reglan artırım ilmeğim. Bir doladım. Kol bölüm için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeğime kadar. Artırmış olduğum ilmeğim orası biliyorsunuz. Ajur ilmeğim bakın. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım. 1, 2 ilmek kısa satır ilmeğim. Burada 15 ilmeğim vardı biliyorsunuz. 2 ilmek aldım. Düz olarak kaldı 13 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünde gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Robamız çok kolay arkadaşlar. Nereye kadar örüyorum? Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim, geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle bakın kısa satır ilmeklerime. Burada 4 ilmek kısa satır ilmeğimi ördüm. Burada 13 ilmeğim kalmıştı biliyorsunuz. 2 ilmek aldım. Kaldı 11 ilmeğim. 7 ilmeği bunun ön pat ilmeğine ait. Bakın 3, 6, 9, 10, 11 ilmek. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum.
Örgümün ön yüzünde bakın ipimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım ve sıkılaştırdım. Ajur ilmeğime kadar, yani şu reglan artırım ilmeğimin ajuruna kadar ilmekleri düz örüyorum. Geldim ajur ilmeğimi, artırdığım ilmeğimi. Bir doladım, 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ve diğer ajur ilmeğime kadar, bakın artırmış olduğum ilmeğe kadar. Artırmış olduğum ilmeğe geldim. Hemen önünden bir doladım, artırdım. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Şu bir ilmeğimiz reglan artırım sabit ilmeğimiz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Ve artırmış olduğum ilmeğe geldim. İkinci kola. Bakın bir doladım. Artırdım 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Bir doladım. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerim düz. Yeleğimin rengi böyle taba rengi arkadaşlar. Benim yeleğimin rengi erkek çocuklar için uygun oldu. Sizler farklı renklerde çalışarak kız ve erkek çocuklar için çalışabilirsiniz. Artırmış olduğum ilmeğe geldim. Kol ilmeklerimden sonra bir doladım. 5 ilmek düz. Dolamış olduğum ilmeğim, artırmış olduğum ilmeğim. Bir doladım. 4 ilmek kısa satır ilmeğimi düz ördüm örgünün ön yüzünden. Şimdi burada 2 ilmek daha aldım kısa satır ilmeği. 13 ilmek vardı, kaldı 11 ilmek. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım ve sıkılaştırdım. Daha sonra örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Bakın. Artırmış olduğum ilmekler de dahil olmak üzere. Nereye kadar örüyorum? Şu diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim, geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle bakın kısa satır ilmeklerime geldim. Kısa satır ilmeklerimi de ters örüyorum. Burada biliyorsunuz 11 ilmeğimiz vardı. 2 ilmeğimi kısa satır ilmeğimi aldım. Burada kaldı 9 ilmeğim ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünde ipimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. İpimi öne aldım. Burada haroşa sırası oluşturuyorum. Artırmış olduğum ilmeklerime kadar haroşa örüyorum. Bakın. Ve artırmış olduğum ilmeklerime geldim. 3 ajur artırdım. Bu dördüncü ajur. Bir doladım, artırdım. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7. Şu bir ilmeğim hep reglan artırım ilmeğim, sabit ilmeğim biliyorsunuz. Bir doladım. Bakın artırdım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi de ters örüyorum. Örgünün ön yüzünden dördüncü artırmamızda reglanda bir sıra haroşa oluşturuyoruz. Bakın artırmış olduğum ilmeğime geldim, ajur ilmeğime. Şu şekilde arkadaşlar. Bir doladım. 7 ilmek düz. 1 2 3. Bakın bu 3 ilmek artırdığım şu bir ilmek ortadaki hep sabit reglan artırım ilmeğim. 4 5 6 7. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü ters ilmeklerle örüyorum.
Burayı biraz hızlı geçeyim. Tekrar artırmış olduğum ilmeğime kadar, ajur ilmeğime kadar örüyorum. Ve ikinci kola da geldim. Bakın şu artırmış olduğum ajur ilmeğim. Buraya geldim. Bir doladım. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi ters örüyorum. Burada haroşa oluşturuyorum. Örgümün ön yüzünden bir sıra. Artırmış olduğum ilmeğime geldim. Bir doladım. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 ve bir doladım. Kısa satır ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın. Burada 2 ilmek daha alıyorum. Kısa satır ilmeğimden 9 ilmek kalıyor. 11 ilmek vardı. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeğimi şöyle bir sıkılaştırıyorum. İpimi öne alıyorum. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Bakın ajur ilmeklerim de ters. Bunu nereye kadar örüyorum? Diğer taraftaki kısa satır ilmeklerime kadar. Buraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim, geldim örgümün arka yüzünden kısa satır ilmeklerime kadar. Burada 9 ilmeğim kalmıştı. 2 ilmeğimi kısa satır ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğim kaldı. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle bir sıkılaştırıyorum. Bunu unutmayalım. Burada ip uzaması olmuyor. Şimdi düz ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? Şu bir ilmek sabit reglan artırım ilmeğime kadar. Bakın kendini ilmek bariz belli ediyor. Bu bir ilmeğe geldim değil mi? Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerim düz. Diğer şu bir ilmek reglan artırım ilmeğime kadar. Şimdi burada şu ajur ilmeğimle beraber 9 ilmeğim var biliyorsunuz. 4 ilmek bakın 1 2 3 4 ilmek. Bu bir ilmek reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğime ördüm. Düz bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Şimdi bu her iki reglanda çalıştığım ve bu kolda çalıştığım işlemi bu her iki reglanda ve bu kolda çalışıyorum. Nereye kadar? Kısa satır ilmeklerime kadar. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle. 9 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi aldım. Burada kaldı 7 ilmek ön pat ilmeğim. 1 2 3 4 5 sefer kısa satır tekniği çalıştık. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Daha kısa satır tekniği yok. Bu son oldu arkadaşlar. Şu dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeğimi sıkılaştırıyorum. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Şu diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar ters örüyorum.
Orada ilik yeri açacağım. Bebeklerde arkadaşlar, ben bebek ve çocuklarda ilik yerinin yönüne çok dikkat etmiyorum. Hep örgümün arka tarafından gelirken ilik yeri açıyorum. Hani kız ya da erkek diye ayırmıyorum. Ön pat ilmeğime kadar, 7 ilmeğime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden örgümü ilerlettim. Geldim 7 ilmek ön pat ilmeğime. Şimdi burada bakın, 1 haroşa örüyorum ters, 2 3 ilmek ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım, eksilttim. Bu kenar 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Burada ilk ilik yerimizi açtık. İlk yerimizi hep aynı şekilde kolay açıyoruz. Şimdi düz ilmeklerle artırmış olduğum ilmeğime kadar ilerliyorum. Reglan artırım ilmeğimin önündeki ajur ilmeğime kadar. Bakın, düz ilmeklerimi örüyorum. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Artık reglan artırım ilmeğini nasıl çalışacağımızı biliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışıyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından da gördüğüm tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerimde ters, haroşa ilmeklerimi ters örüyorum, biliyorsunuz. Örgümün ön yüzünden ördüm. Arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm, geldim. Şimdi şöyle robamıza bir bakalım. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Bakın, 1 2 3 ajur çalışıyorum. 4. ajurda örgünün ön yüzünden ters ilmeklerle örüyorum. Bir sıra haroşa oluşturmuş oluyorum. Bakın, bir model bitti. İkinci modelde 2 ajur çalıştım. 3 ajur çalışacağım. 4. modelde örgünün ön yüzünden bir sıra ters ilmeklerle örüp bir ajur haroşa oluşturacağız. Pardon. Bu şekilde 20 artırım yapacağım. 5 model çalışıyoruz. Her modelde 4 ajur artırıyoruz. Örgünün ön yüzünden şöyle 4 diş haroşa dişi oldu. Arka yüzünden gelirken ilik yerini açtık, değil mi? Örgünün ön yüzünden 13 haroşa sırası oluşacak şu şekilde, haroşa dişi. Arka yüzünden gelirken yine ilmek artırıp keserek ilik yerimizi çalışacağız. Şimdi ben 5 model çalışıyorum. Her modelde 4 ajur çalışarak robamı örüp geliyorum. Robada 20 artırım çalıştım, geldim arkadaşlar. Şu şekilde bakın, 5 model çalıştım. 5 modelde 20 artırım. Her modelde 4 ajur çalıştım. 20 sefer artırdım. Şu bir sıra haroşamız modele ait, biliyorsunuz. Şöyle ilik yerinde hemen göstereyim. Bakın, ilk ilik yerinden sonra örgünün ön yüzünde 13 haroşa sırası oluştu. Arka yüzünden gelirken ilik yerimi açtım. Şimdi beden ve kolu ayırabilmek için arkadaşlar, örgünün ön yüzünden haroşa çalışmamıza geçiyoruz. Dediğim gibi şu bir sıra haroşa modele ait, gördüğünüz gibi bakın. Buradan başka 3 sıra haroşa çalışalım. 4 sıra haroşa elde etmiş oluruz. Bakın, ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber örgümün ön yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Haroşamı ters ilmekleriyle oluşturuyorum. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar.
Bu şekilde bakın. Devam ediyoruz. Ayraçları çıkarmıyorum. Ayraçlarla işaretledim ki kol ve beden ayrımı yaparken tekrar ilmek saymaya gerek duymayayım diye. Siz de bu şekilde ayraçlarla işaretlerseniz ya da elinizde ayraç yoksa renkli iplerle işaretleyin. Kol ve beden ayrımını yaparken ilmek saymaya gerek duymazsınız. Bakın ayracımı bu diğer şişime aldım ve bu şekilde devam ediyorum. Örgümün ön yüzünden şu modele ait olan haroşamla beraber 4 diş haroşa dişi oluşturup geleceğim arkadaşlar. Örgünün ön yüzünden de ilmekleri ters örüyorum. Bakın sıra sonuna kadar öreceğim. Daha sonra arka yüzünden de ters. Örgünün her iki yüzünden de ters ilmeklerle çalışıp geliyorum. Ayracımı şöyle tekrar takayım, düştü. Örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşayı tamam edeceğim arkadaşlar. Örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırası oluşturdum. Geldim, bunun bir sırası biliyorsunuz ki modele ait. Ama ben bir sıra daha haroşa örersem burada kalın bir görüntü olacak. Onu istemediğim için bu 3 sıra yeterli diyorum. Kolda da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bir sıra modele ait, 2 sıra normal haroşaya ait şu şekilde. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Kol ve beden ayrımını çalışacağız beraber. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 7 ilmek ön pat ilmeklerimle beraber gördüğüm tüm ilmekleri haroşa örüyorum. Şu yeşil ayraca kadar haroşayla devam ediyorum. Yeleğimin bir yakası burası, biliyorsunuz. Ön yakası. Biraz hızlı geçiyorum. Burada farklı bir işlem yok. Sadece ilmeklerimizi ters örerek haroşa oluşturuyoruz. Ve yeşil ayraca geldim arkadaşlar, bakın. Burada 37 ilmek ön yaka ilmeklerimi ördüm. Şimdi bu ayracı kenara alıyorum. Bu bir ilmeğim kola ait. Bu bir ilmeğimi ördüm. Bir ilmek daha ördüm. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Örerek kapatıyorum. Burada bir sıra haroşa sırası elde ediyorum. Bakın. Bir ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bu bir ilmeğimi ters ilmekle ördüm. Yine arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmeğimi bakın ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek ördüm, öndeki ilmeği arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi bakın bu şekilde örerek kapattığım için şöyle ilmeğimi alayım, net bir bakalım. Şöyle bir sıra haroşa sırası elde etmiş oldum. Şimdi şu mavi ayraca kadar kol ilmeklerimi kapatıp geliyorum. İlmekleri kapatırken ne çok sıkı kapatalım ne de çok gevşek. Örgümüzü nasıl ördüysek ilmeklerimizi o şekilde kapatalım arkadaşlar. İlmeklerimi kapattım. Mavi ayraca geldim. Bakın arkadaşlar, şu son iki ilmeğimi de kapatayım. Bu ayracımı şöyle aldım kenara. Bu bir ilmeğim kol ilmeğime ait. Bir ilmeğim de yeleğimin arka sırt bölümüne ait.
Bir ilmeğimi ördüm. Bir ilmeğimi de bakın bu ilmeğin üzerinden geçirdim. Burada kol ilmeğimi tamamen kapatmış oldum. Şöyle. Şimdi hemen şöyle anlatayım bir. Şimdi bakın bu şekilde örüp gidebilirim. Ama ben öyle tercih etmiyorum. Şimdi şöyle örgümü döndürüyorum. Bakın örgümün arka yüzünü döndürdüm. Şu şekilde. Şöyle kol altında ilmek artıracağım. Şimdi burada 5 ilmek artıracağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ilmek artırdım. Kol altını birleştireceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle alırsam şu şekilde burada bir ilmek uzaması oluyor. Bunu bakın şunu nasıl önlüyorum? Şu ilmeğimi taktım. Bunu da taktım. Bu diğer şişimi aldım. Bunlar buradaki almış olduğum ip uzantısı. İlmek değil bakın. Bunu aldım. Şu arkadaki şu yeleğin öndeki bir ilmeğimi de aldım. Bu ip uzantısının arkasında ama yeleğin ön kısmında. Bu ilmeklerimin içerisinden bir ilmek aldım. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Şimdi bu dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. Bu 5 ilmeğimi şöyle ters ilmeklerle örüyorum. Kol altı zayıf olmasın diye. Düz ilmeklerle örersem kol altında bir zayıflık oluşur. Ters ilmeklerle bakın bu 5 ilmeğimi ördüm. Ve daha sonra yine ters ilmeklerle yani haroşa ilmeklerle örgümün arka sırt bedenini örmeye devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi nereye kadar örüyorum? Şu mavi ayraca kadar yeleğimin arkası sırt bölümünü örüyorum. Kol ilmeklerimi kapatıyorum. Örerek dönüyorum. 5 ilmek artırıyorum. Dönüyorum. O 5 ilmeği örüyorum ve sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi haroşa örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bu kolda çalıştığım gibi diğer kolda da çalıştım. Burada dilerseniz şöyle robamızın bir yükseklik ölçüsünü alalım. ...14 santim robamın yükseklik ölçüsü. Şimdi sizlere elimde kalan ilmek sayısını vereyim. Toplamda 247 ilmeğimiz oluşmuştu. Elimizde arkadaşlar kol ilmeklerini çıkardım. 53 ilmek bu kolda, 53 ilmek bu kolda, biliyorsunuz ilmekleri kapatıp çıkardım. Daha sonra elimde 141 ilmeğim kaldı. 5 ilmek bu kolda artırdım. 5 ilmek de bu kolda artırdım. Toplamda 151 ilmek elde ettim. Benim için bu ilmek sayısı yeterli modelim için ama yine de bir yanlışlık olabilir diye örgünün arka yüzünden gelirken tekrar ilmeklerimi bir sayacağım arkadaşlar. Size net bir şekilde bilgi vereceğim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bakın ipimi öne aldım. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğim de buna dahil. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa ve haroşa ilmeklerimi ben ters örüyorum biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm geldim. Haroşa ilmeklerim de ters biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi
haroşa ördüm. 3, 6, 7. Şimdi örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm. Geldim ön yüzünde bir sıra düz ilmek oluştu. Burada ben modelimi koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. 2 ilmek düz öreceğim. 1, 2. Şu 2 ilmeğin bakın şişimi şöyle arkadan taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım yani artırdım. Bu 2 ilmeğin içerisinden bu sefer şişi arkadan değil normal takıyorum. Bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bu 2 ilmeğin şöyle arkasından bakın. İçerisinden şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Dolamış olduğum ilmekler artırdığım ilmekler. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şimdi 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Örgümün ön yüzünden tamamen düz ilmekleri örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerim hariç. Sadece artırıp ve eksiltiyorum. 2 ilmeğin şöyle bakın şişimi arkasından taktım. İçerisinden bir ilmek aldım düz olarak. Bir artırdım. Bir ilmek düz. Bir artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Burada yine 3 ilmek düz ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3. Bakın arkadaşlar şöyle. Daha sonra şu 2 ilmeği bakın şöyle şişe arkadan taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Doladığım ilmeklerim artırdığım ilmeklerim ve 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 2 ilmeğin şöyle bakın arkadan şişimi taktım. Bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden yine bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 2 ilmeğin arkasından şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım, artırdım, bir ilmek düz. Bir artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. 3 ilmek düz, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bir artırıyorum, bir ilmek düz, bir artırıyorum, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu şekilde nereye kadar geliyorum? Şu 7 ilmeğin dibinde yani ön pat ilmeğimin dibindeki son modele kadar. Son modeli yine beraber çalışalım. 7 ilmek ön pat ilmeğimin hemen dibindeki son modele geldim. Bakın burada 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Arkadan taktım şişimi biliyorsunuz. Bir artırdım dolayarak bir ilmek düz. Bir ilmek artırdım dolayarak 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak 2 ilmek düz. 1, 2. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi örgümün ön sırasında yakada 2 ilmek düz ilmek aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek almıştım biliyorsunuz. Şimdi sıra sonunda da yine bakın 2 ilmek düz ilmeğim. 151 ilmeğim tam geldi ön pat ilmeklerimle beraber. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde bakın ipimi öne aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber örgümün arka yüzünde tüm ilmeklerim ters. Ben haroşa ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın model uygulaması da ters. Sizler de haroşa ilmeklerinizi ters örerseniz büyük bir kolaylık olur bu gibi modellerde bak. Bakın bu yeleğimizin modelinde örgümüzün ön yüzünden tamamen düz ilmeklerle çalışacağım. Arka yüzünde de tamamen ters ilmeklerle bir sıra çalıştık modelde. İkinci sırada örgünün arka yüzünden ilmeklerimi
ters örüp geliyorum sıra sonuna kadar. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters ördüm geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Modelde 3. sıradayım. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi bir ilmek düz. Şu 2 ilmeğimin şöyle şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir dolayarak artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir artırdım dolayarak 2 ilmeğimin içerisinde bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Burada örgünün ön yüzünden daha önceki sırada 3 ilmek düzdü. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Şu 2 ilmeğimi arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek aldım düz olarak. Bir artırdım dolayarak 1, 2, 3 ilmek düz. Bir ilmek artırdım ve 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin şöyle arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Doladığım ilmeklerim artırdığım ilmeğim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şu şekilde modelimiz artık kendini belli ediyor arkadaşlar. Şimdi bir model daha beraber çalışalım. Şöyle bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğin arkasından şöyle şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek dolayarak artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım ve bir ilmek düz. Bu şekilde yine şu sıra sonundaki son modele kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün ön yüzünde modelimin 3. sırasında bakın son modele geldim. Pat ilmeklerimin yanındaki. Şimdi bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. Şu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Daha sonra şurada bakın bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi şöyle arkadan şişimi takıyorum. İlmek yönü değişmiş oluyor. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek. Bakın dolayarak artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım ve bir ilmek düz. Sıra başında da 7 ilmek haroşa ilmeğimin dibinde bir ilmek düz ilmeğim vardı. Sıra sonunda da 7 ilmek haroşa ilmeğimin dibinde bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. Şimdi 7 ilmek ön pat ilmeklerimi haroşa örüyorum. Modelde 3 sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürdüm. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra model ilmeklerim de dahil olmak üzere sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Yani örgünün arka yüzünden ilmeklerimi tamamen ters örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerim de buna dahil olmak üzere. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm. Geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Modelde 4 sırayı tamamladım. 5. sıradayım. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi burada bir ilmek, bakın bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha ördüm 2.
Şu 2 ilmeğimi bakın şişimi arkadan taktım. Bu şekilde ilmek yönü çevrilmiş oldu. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir artırdım dolayarak, bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Daha sonra 2 ilmeğin arkasından şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir artırdım, bir ilmek düz, bir artırdım dolayarak 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Ve 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 2 ilmeğin şöyle şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek dolayarak artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırdım dolayarak 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğin arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir ilmek artırdım dolayarak bir ilmek düz. Bir ilmek artırdım dolayarak 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundaki şu son modeli yine beraber çalışalım. Örgümüzün ön yüzünde modelimizin 5. sırasındayız. Tekrarlıyorum. Örgümün ön yüzünden bakın ördüm geldim. Son bir modeli beraber çalışalım dedim. Şu 3 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimin şişimi arkadan takıyorum. İçerisinden bir ilmek düz olarak aldım. Bir doladım, artırdım, bir ilmek düz. Bir doladım, artırdım, 2 ilmeğimin içerisinden bir ilmek düz ördüm. Daha sonra 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Modelde 6. sıradayım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ters olarak. Daha sonra gördüğüm tüm ilmekleri sıra sonuna kadar ters örüyorum. Modelimin 6. sırasında ilk modelimin. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm geldim. Modelimin 6. ve son sırası. Bir modeli çalıştık. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerimi haroşa ördüm. Daha sonra gördüğüm tüm ilmekleri düz örüyorum. 6 sıra model çalıştık. Örgünün ön yüzünden bir sıra düz, arka yüzünden de bir sıra ters örüp geleceğiz. 2 sıra model çalışmamış oluyoruz. Bakın tüm ilmeklerim düz. Sıra sonuna kadar model olan kısmı düz ilmeklerle, haroşa olan kısmımı da ters ilmeklerle örüp geliyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerlettim, geldim. Model olan kısımları düz ilmeklerle, haroşa olan ön pat ilmeklerimi de haroşa ördüm ters ilmeklerle. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeklerimle beraber tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Tüm ilmeklerimi ters örerek örgümü ilerletip geliyorum örgümün arka yüzünden. Örgümün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Şimdi burada ilk modelde 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde tüm model çalıştım. İkinci modelde yarım model çalışacağım. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi baştaki ilmeğimle beraber haroşa örüyorum.
Haroşa ilmeklerimden sonra bir ilmek düz, bir doladım. Bakın şu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Burada yarım model çalışıyorum. Şurada 3 ilmek düz. 1 2 3. 3 ilmek düz ilmeğimden sonra 2 ilmeğin arkasından şişimi taktım. Şöyle ilmek yönü değişiyor o arada. Bakın bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz, bir doladım. Dolamış olduğum ilmeklerim, artırmış olduğum ilmeklerim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. 3 ilmek düz. 1 2 3. 2 ilmeğin şöyle arkasından şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. 1 2 3 ilmek düz. 2 ilmeğin şöyle arkadan şişimi taktım. Bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir doladım, bir ilmek düz, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bu şekilde ilerletiyoruz modeli. Şu son yarım modeli yine beraber çalışalım. Örgümün sonuna kadar, geleceğim sıra sonuna kadar beraber çalışacağız. İkinci modelde birinci sıradayız. Örgümün ön yüzünden ikinci modelin birinci sırasında sıra sonuna geldim. Bakın son modeli, yarım modeli beraber çalışalım demiştim. Şimdi şurada 3 ilmek düz. 1 2 3. Buraya lütfen dikkat edelim. Şu 2 ilmeğin bakın arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Düz olarak bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Sıra başında da yarım model çalıştık ve sıra sonunda da burada yarım model çalıştık. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde ilk modelin ikinci sırasında tüm ilmekleri ters örmüştük. Şimdi burada da ikinci modelin ikinci sırasında tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümü ilerletip sıra sonuna geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm, geldim. İkinci modelde ikinci sırayı tamamlamış oldum. Örgümün ön yüzündeyim. İkinci modelde üçüncü sıradayım. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ve burada 2 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 1 ilmek bakın dolayarak artırdım. 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. 1 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin bakın şöyle arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek düz ilmek aldım. 1 ilmek dolayarak artırdım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek bakın artırdım dolayarak. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğin şöyle arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 1 ilmek dolayarak artırdım. 1 2 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bakın 1 ilmek dolayarak artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 1 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğin arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. 1 ilmek dolayarak artırdım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek dolayarak artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. İlk modelin 3. sırasında nasıl çalıştıysak ikinci modelin 3. sırasında da aynı bu şekilde çalışıyoruz. Sıra sonundaki şu yarım modeli yine beraber çalışalım. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonundaki yarım modele geldim. İkinci modelden 3. sıradayız biliyorsunuz. Şu bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimin şöyle arkadan şişi taktım. İçerisinden bir ilmek düz aldım. Bir ilmek dolayarak artırdım.
1 2 ilmek düz ördüm. Sıra başında yarım model çalıştık ve sıra sonunda da yarım model. Daha sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi bakın haroşa örüyorum. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. İkinci modelde 4. sıradayım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ters ilmeklerle haroşa oluşturuyorum. Ve daha sonra örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar 7 ilmek ön pat ilmeklerim de dahil olmak üzere gördüğüm tüm ilmekleri ters örüp örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm. İkinci modelden 4 sırayı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. İkinci modelde 5. sıradayım. Bakın baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada bir ilmek düz ilmek örüyorum ve bir ilmek aldım dolayarak bakın artırıyorum. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Yani ilk modelin 5. sırasında nasıl çalıştıysak ikinci modelin 5. sırasında da aynı şekilde çalışıyoruz. 2 ilmeğin şöyle arkadan şişimi taktım. 1 ilmek aldım içerisinden düz olarak. 1 ilmek bakın dolayarak artırdım. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek dolayarak artırdım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek düz ilmeğimi aldım. 3 ilmek düz. 1 2 3. 2 ilmeğin şöyle şişimi arkadan taktım. İçerisinden 1 ilmek düz ilmeğimi aldım. 1 ilmek dolayarak artırdım. 1 ilmek düz. Bakın 1 ilmek dolayarak artırdım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek düz aldım. 1 2 3 ilmek düz. Artık modele aşinayız. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. İkinci modelin 5. sırası nereye kadar? Şu son yarım modele kadar. Yarım modeli yine beraber çalışalım. Bakın buradaki kesme işlemimden sonra 3 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Sıra sonuna geldik. Şu 2 ilmeğin şişimi şöyle arkadan taktım. İçerisinden 1 ilmek düz ilmeğimi aldım. 1 doladım. 1 ilmek düz. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İkinci modelin 5. sırasını tamamladık. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde 7 ilmek ön pat ilmeklerimle beraber gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerim haroşa biliyorsunuz. Haroşa ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim. İkinci model tamamlandı. 6 sırada model kendini yeniliyor. Model aralarında örgümün ön yüzünden bir sıra düz, arka yüzünden bir sıra ters örüyorum. Şimdi model arasına geldim. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ters ilmeklerle. Daha sonra model olan kısmı yeleğimin düz ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? Diğer yakadaki haroşa ilmeklerime kadar. Daha sonra haroşa ilmeklerimi de haroşa örüyorum ters ilmeklerle. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün ön yüzünden model olan kısımları düz olarak ördüm. Haroşa kısımlarımı da haroşa ördüm. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeklerimle beraber sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka tarafından
Tüm ilmeklerimi ters ördüm geldim arkadaşlar. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 2 model çalıştık. 3. modelde de ilk sırada şöyle birkaç model çalışalım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi burada ilk modelde ne çalıştıysak 3. modelde aynı şekilde çalışıyoruz. 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğin şöyle arkadan şişimi taktım. 1 ilmek aldım içerisinden. 1 ilmek dolayarak artırdım. 1 ilmek düz, 1 ilmek dolayarak artırdım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmek düz. 1 2 3. Şöyle 2 ilmeğin arkasından şişimi taktım. İçerisinden 1 ilmek düz aldım. 1 ilmek dolayarak artırdım. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek dolayarak artırdım. 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek düz aldım ve 3 ilmek düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıra sonunda yine son modeli beraber çalışalım. 3. modelin ilk sırasında son modeli yine beraber çalışıyoruz sıra sonunda. Burada 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğin şöyle arkasından şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 1 ilmek dolayarak artırdım. 1 ilmek düz, 1 ilmek dolayarak artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Ve 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ve sıra sonuna geldim. Örgünün arka yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeklerim de dahil olmak üzere tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters ördüm geldim. Örgünün ön yüzünden de 13 haroşa sırası oluştu. Şimdi arka yüzünden yine ilik yeri açıyorum. Bakın bir doladım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım. Bir artırdım, bir eksilttim. 2 ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle hemen anlatayım. Şu şekilde örgümün ön yüzündeyim. 3. modelden 2 sırayı tamamladık. Şimdi ilk modelde 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde şöyle tüm model çalışmıştım. İkinci modelde bakın yarım model çalıştım. Çünkü modelimiz kaydırmalı, yer değişiyor her modelde. 3. modelde yine tüm model olarak çalışıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde her iki yakada. 4. modelde yarım model. 5. modelde tüm model, 6. modelde yarım model bu şekilde gidiyor. Örgünün ön yüzünden de 13 haroşa sırası oluşacak. Arka yüzünden gelirken de ilik yeri açacağız. Şimdi yeleğimizi şöyle bir katlayalım. Duruşuna bir bakalım beraber. Ve beden genişlik ölçüsünü alalım arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Ön patları şöyle üst üste getiriyorum. Ve yeleğimizin genişlik ölçüsünü alıyorum. Kol altı ilmeklerinden bakın artırdığım ilmekten aldım. Şu şekilde. Yeleğimin beden genişliği 30 santim. Yeleğim 1-1,5 yaş için uygun olacak inşallah. Şimdi arkadaşlar ben yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Modelimiz kaydırmalı biliyorsunuz. Daha sonra yeleğimin etek ucunda haroşa kısmını yine beraber öreriz. Oraya kadar kaç model çalıştım, kaç ilik yeri açtım. Oraya geldiğimde sizlere bilgi veririm. Yeleği yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm arkadaşlar. Şöyle bakın. 5 adet ilik yeri açtım. Bakın son ilik yerimi açtım. Kaç model çalıştım? Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model çalıştım. Şimdi yeleğimizin
etek ucu haroşasını beraber yapalım. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar, model bitti. Model bittikten sonra bir sıra ön yüzünden düz ördüm. Bir sırada arka yüzünden ters ördüm. Geldim. Son modelden sonra. Şimdi tamamen haroşa çalışıyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeklerimle beraber örgünün ön yüzünden gördüğüm tüm ilmeklerim ters. Haroşa ilmeğimi ters örüyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi burada size bir püf noktasını söyleyeceğim. Haroşa etek ucunda, yani lastikte örgüyü açar. Biliyorsunuz haroşa örgüyü açar. Burada yeleğin şu baştan sonuna kadar, şu sıra sonuna kadar toplamda 3 ilmek eksilteceğim. O 3 ilmek açılmayı önler. Etek ucu böyle volonlamaz lastiğimiz arkadaşlar. Belirli aralıklarla birer ilmek eksilteceğim. 3 ilmek. Siz isterseniz eksiltin, isterseniz eksiltmeyin. Ben size burada bir püf noktasını veriyorum örgünün. Yalnız burası bir ters bir düz ya da iki ters iki düz lastik olarak gitseydi eksiltmeye gerek kalmazdı. Şöyle hemen bakın, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Eksilttim. Şöyle yeleğin ön yakadan bir yerden, bir de şu arka ortalardan, bir de diğer ön yakadan sıra sonuna kadar toplamda 3 ilmek eksiltiyorum. Ters ilmeklerle sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün ön yüzünden bakın ters ilmeklerle örgümü ördüm, geldim. Bir sıra burada haroşa sırası oluştu. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Örgümün hem ön yüzünden hem arka yüzünden haroşa oluşturuyorum arkadaşlar, ters ilmeklerle. Şöyle bakalım, bu şekilde. Şimdi örgünün ön yüzünden bu şekilde 4 sıra haroşa sırası oluşturacağım. 5. haroşa sırasında örgümü kapatacağım. 4 sıra haroşa sırasını örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden 4 sıra haroşa oluşturdum, geldim. Bakın 4 diş. Şimdi örgümüzü kapatalım arkadaşlar. Şöyle ipimi öne aldım, bakın. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şu kolda örerek kapatmıştık. Burada da aynı şekilde örerek kapatacağım. Bakın, bu bir ilmeği ördüm. Hani dönmüş olduğum ilmeği, ilk ilmeği örmediğimiz için onu öyle kapattım. Ördüğüm ilmeğin üzerinden arkadaki ilmeği geçirdim. Bu ilmeğimi ördüm. Bakın, öndeki ilmeği, arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Öndeki ilmeği ördüm, arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Örgümüzü kapatırken nasıl ördüysek o şekilde kapatalım. Elimizin ayarını bozmadan, dengesini bozmadan arkadaşlar. Örgümüzü sıkı ördüysek sıkı kapatalım. Gevşek ördüysek gevşek, ya da normal ördüysek normal. Bakın, bu şekilde ben örgümü kapatıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Düğmemi de dikip geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Düğmemi de diktim, geldim. 5 adet düğme diktim arkadaşlar. İpime uygun olan bu düğme elimdeydi. Bunu diktim. Sizler
istediğiniz şekilde düğme dikebilirsiniz. Şimdi yeleğime bir ipten fazla gitti arkadaşlar. Bir yarım ipim vardı. Bir de yine böyle tüm ipim vardı. Şöyle bakın, şu kadar bir ip kaldı. 100 gramı 260 metrelik bir ip, 3 numara şiş kullandım biliyorsunuz. Eğer 100 gram 250 metrelik bir ip kullansaydınız 1,5 ip giderdi, ama bu bir ipten biraz fazla gitti. Şimdi beden genişlik ölçüsünü alıyorum. Yalnız ölçümüzü almadan önce hemen bir açıklama yapıyorum. Düğmeleri diktikten sonra ölçü değişebilir. Şöyle iki modelden sonra ben bir kol altından ölçüyü almıştım. Unutmadıysam 30 santim falandı galiba. Şimdi bakın, yine kol altından şöyle ölçüyü alıyorum. 30 santim. Değişmemiş arkadaşlar. Bazen düğme dikince değişebiliyor. Beden genişlik 30 santim. Şöyle enseden basen üstü, yani şu etek ucu uzunluğunu alıyorum. Arka enseden 34 santim. Omuzdan alalım. Bakın, fark ediyor, görüyor musunuz? Omuzdan aldığımız zaman 35,5 santim. Şimdi robadan aşağı alt beden bölüm ölçüsünü alalım. Şöyle bakalım. 24 santim. Şu reglen artırım. Burayı da alıyorum. Burası da arkadaşlar 14,5 santim. Roba yükseklik ölçüsünü zaten video içerisinde vermiştik. Yeleğim 1 ve 1,5 yaş için uygun oldu. Şöyle dilerseniz astarına da bir bakalım. Bu şekilde de astarı arkadaşlar. Yeleğim 2 yaşına kadar olur bebeğe. Bebeğin yapısına bağlı. 1-1,5 yaş arası şu andaki ölçülerimiz. Tabi örgüyü yıkadıkça biraz da kendini salar arkadaşlar. Harika bir yelek oldu. Ön tarafı bu şekilde. Bakın, arka tarafı da böyle. Tamamen model çalıştık. Buraya kadar videomu izlediyseniz bir beğen butonuna tıklayıp bir de yorum yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda ve bir dahaki projelerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlık ve sevgiyle kalın.